Hyundai Elantra ile birlikteyiz. 6. nesline kavuşan Elantra, yeni altyapısı, yepyeni görünümü ve daha güçlü hale gelen dizel motoruyla rakipleri karşısında elini güçlendirmiş gibi gözüküyor. Bakalım gerçekten de öyle mi? Gelin hep beraber inceleyelim. Yeni Elantra'yı anlatmaya da her zaman olduğu gibi tasarımından başlayalım. Bir kere görünüm olarak bu araç bir eski nesle kıyasla çok daha dikkat çekici görünüyor. Bunda yeni markanın artık tüm modellerinde kullandığı ve adeta karakteristik özelliği olan altıgen panjur Elantra'da da kullanılıyor ve aracın önden çok agresif görünmesini sağlıyor. Aracın önden agresif görünmesini sağlayan bir diğer parçaysa bu geriye doğru uzayan sivri formdaki farlar. Tabi unutulmaması gereken son bir parça var. O da tamponun hemen kenarında yer alan ve sis farının etrafında bulunan siyah renkli bumerang formlu parça. Tüm bu parçalar bir araya geldiğinde ise Elantra önden artık çok daha sportif bir görünümde olduğunu gözler önüne seriyor. Peki profilinde nasıl bir değişiklik var yeni Elantra'nın? Ondan da size kısaca bahsedeyim. Bir kere bir önceki nesilde Hyundai'nin akıcı tasarım felsefesi kullanılıyordu ve bu tasarım dili baktığınız zaman otomobilin profilinde çok fazla gölge oyunu olmasını sağlıyordu. Açıkçası benim fikrimi merak ediyorsanız ben o tasarım dilini çok beğendiğimi söyleyemem. Ama yeni araca baktığımız zaman bu ön çamurluktan başlayarak kapılar boyunca devam eden ve arka çamurlukta son bulan çizgi kesinlikle yeni Elantra'ya çok yakışmış. Bu şekilde gölge oyunundan uzak olan profil aracın daha elit ve şık görünmesini sağlıyor. En zengin donanım seviyesi olan elit paketiyle bu görmüş olduğunuz 17 inçlik jantları alabiliyorsunuz. Jantlar çift renkli olmasının yanı sıra sanki dönüyormuş gibi olan efektiyle de aracın sportif olan görünümüne kesinlikle bir artı katmış. Boyutlarını incelediğimiz zamansa yeni Elantra eskisinden 2 santim daha uzun ama benim tahminime göre bu büyüme sadece yeni tampon tasarımından kaynaklanıyor. O yüzden iç mekanda çok büyük bir fark olmadığını düşünüyorum. Yine de bakalım arka sırada nasıl bir yaşam alanı sunuluyor. Arka koltuklarda tıpkı eskiden olduğu gibi iyi bir yaşam alanı sunuluyor. Görmüş olduğunuz gibi burada çok iyi bir diz mesafesi var. Alçalan tavana rağmen de baş mesafesinin hiç fena olmadığını söyleyebilirim. Burada şaft tüneli yok denecek kadar az. O yüzden 3. yetişkine de gayet iyi bir oturma alanı sunulmuş. Tüm bunlara ek olarak da burada bir tane kol dayama olması Elantra'nın bu anlamda sınıf beklentilerine cevap verebildiğini gösteriyor. Elantra'nın tasarım olarak çağ atlamış olduğunu zaten arkasına bakarak da anlayabiliyorsunuz. Bir eski nesline göre burası artık çok daha genç ve dinamik görünüyor. Yeni Elantra'nın artık arkasında daha sivri forma sahip LED teknolojili stop lambaları kullanılıyor. Tasarım olarak Elantra'nın herhangi bir problemi yok. Hatta 4 dörtlük bile diyebiliriz. Ama iş kullanışlılık kısmına geldiği zaman belli problemlerle karşılaşılıyor. Örneğin bagajı açmak istediğiniz zaman buradan açamıyorsunuz. Yani bu sınıfta bir otomobil olmasına rağmen ya içeriden açmanız gerekiyor ya da anahtara basılı tutarak bu şekilde bagaj kapağını açıyorsunuz. Ben şahsen bu tip kullanımları beğenmediğimi belirtmem lazım. Çünkü bu ya araçtan inerken anahtarı yanınıza almayı ya da bagaj kapağını açmayı düşünmenizi gerektiriyor. Ki bu da kullanışta gerçekten sizi biraz zorlayabiliyor. Neyse bunu bir kenara bırakalım. Elantra'nın bagajı artık 458 litrelik bir yükleme hacmi sunuyor. Bu da bildiğim kadarıyla bir eski nesilden biraz daha küçük ama yine de görünümüyle sınıfının beklentilerini karşılayacak bir hacme sahip olduğunu anlayabiliyorsunuz. Hadi artık sürüşe başlayalım. Yeni Elantra'nın sadece dışı değil, bence içi de son derece dikkat çekici. Orta konsol tasarımına baktığınız zaman artık sürücü odaklı ve daha olgun bir kokpit görüyorsunuz. Eski neslinde simetrik ve sanki burada bir çarpı işareti varmış gibi bir konsol tasarımı vardı. Açıkçası ben onu çok beğendiğimi söyleyemem ama bu tasarıma baktığım zaman rakipleriyle benzer seviyede daha kaliteli bir görünümü olduğunu söyleyebilirim.
Orta konsolun tam ortasında bir tane dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor. Buradan müzik sistemine, telefonunuza, navigasyona ulaşabiliyorsunuz. Dokunmatiğin hassasiyeti iyi ve kolay bir şekilde kullanılıyor. Onun hemen altında da klima kumandaları var. Onları da kullanmak son derece kolay. Göstergeler ve yol bilgisayarı okunaklı, takip etmekte hiçbir zorluk çekmiyorsunuz. Küçük eşyalarınız için burada bolca yer sunuluyor. Vitesin önünde bir tane kapaklı bölüm, vitesin arkasında 2 tane bardaklık ve kol dayama var. Yeni tasarım diliyle birlikte direksiyon da değiştirilmiş. Eski neslinde 4 kollu ve yine orta konsoldakine benzer bir çarpı işaretini andıran bir direksiyon vardı Elantra'da. Fakat şimdi daha sportif diyebileceğim 3 kollu bir direksiyon sistemi kullanılıyor. Direksiyonun ele oturuşu iyi ve üzerindeki düğmeler vasıtasıyla hem yol bilgisayarını, hem hız sabitleyiciyi, hem müzik sistemini, hem de telefonunuzu kullanabiliyorsunuz. Fakat benim bu kullanmış olduğum test otomobili her ne kadar 0 kilometre olsa da direksiyondaki bu müzik sistemine kumanda ettiğiniz düğme çalışmıyor. Yine de bunun çok büyütülecek bir problem olduğunu düşünmüyorum. Özellikle de Hyundai garanti konusunda diğer rakiplerinden çok daha farklı bir uygulama sunarken. Nedir bu uygulama? Ondan kısaca bahsedeyim. Hyundai'de diğer tüm markalar gibi zorunlu olduğu şekilde 2 yıl 60.000 kilometrelik bir garanti hizmetini sunuyor. Bunun haricinde siz isterseniz 3 yıl sınırsız kilometre, isterseniz 5 yıl 100.000 kilometre, isterseniz de 7 yıl 80.000 kilometre olmak üzere bu farklı garanti tiplerinden bir tanesini herhangi bir ücret ödemeden seçebiliyorsunuz. Bu da aslına bakarsanız bu otomobili satın aldıktan sonra çok fazla kilometre yapmayı düşünmeyen insanlar için bence önemli bir avantaj. 7 yıl çok uzun bir süre. O nedenle Hyundai'nin buradan malına çok güvendiği ve arkasında olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. O nedenle Hyundai'yi tebrik etmek lazım. Benim iç mekanla ilgili bir tane olumsuz eleştirim var. O da cam kumandaları ile ilgili. 4 cam elektrikli olmasına rağmen sadece sürücü camı tek dokunuşla aşağı iniyor ama onun bile tek dokunuşla yukarı kalkmıyor olması bence sınıfındaki rakiplerle kıyaslandığı zaman önemli bir eksiklik. Gelelim yeni Elantra'nın motorine ve sürüş özelliklerine. Yeni Elantra ülkemize 2 farklı motor seçeneğiyle ithal ediliyor. Bunlardan bir tanesi 1.6 litrelik benzinli olan, diğeri ise benim şu anda test etmiş olduğum 1.6 litrelik dizel versiyon. Her iki motor seçeneğini de isterseniz manuel şanzımanlı olarak, isterseniz de otomatik şanzımanlı olarak alabiliyorsunuz. Test etmiş olduğum bu 1.6 litrelik dizel motor 136 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor ve 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla alınıyor. Eğer bu motoru manuel şanzımanlı olarak alacaksanız onun tork değerinin biraz daha düşük olduğunu söylemem lazım. Motorun performansı gayet iyi, sizi kesinlikle mahcup etmiyor. Şanzımanla da uyumlu bir birliktelik yaşıyorlar. Şanzımanın geçiş hızı ve sarsıntısızlığı iyi. Fakat tepki hızının o kadar iyi olmadığını söylemem lazım. Yani siz gaz pedalına bir emir verdiğiniz zaman onu uygulamakta biraz yavaş kalabiliyor. Yol tutuş konusunda da sınıf beklentilerini karşıladığını söyleyebilirim. Özellikle de bir eski nesline kıyasladığınız zaman süspansiyonları biraz fazla yumuşak ayarlanmıştı ve uzun yol dalgalanmalarında bile iç mekanda gerçekten sizin fazlasıyla zıplamanıza ve sarsılmanıza neden oluyordu. Bence bu son derece konforsuz bir durumdu. Fakat yeni nesilde bunun önüne geçilmiş, süspansiyon ayarları daha iyi yapılmış, yine konforlu fakat bu sefer bu zıplama hissini yaşamıyorsunuz. Limitlerini zorlamadığınız takdirde de kesinlikle çizgisinin dışına çıkmıyor Elantra. Eski Elantra'da 3 farklı modda direksiyonun sertliğini seçebiliyordunuz. Yenisinde ise bu direksiyona ek olarak sürüş modlarını da değiştirebiliyorsunuz. Eco, normal ve sport olmak üzere 3 tane mod var ve onları bu vites konsolunun hemen yanındaki düğme vasıtasıyla seçebiliyorsunuz. Bu modlardan sportu seçtiğiniz zaman direksiyon biraz daha sertleşiyor ama hala yapay olduğunu belirtmem lazım. Gaz tepkileri biraz daha keskinleşiyor ve viteste seçimlerini daha üst devirlerde gerçekleştiriyor. Eco'ya aldığınızda ise tahmin edebileceğiniz gibi tüm bunlar ters şekilde işliyor ve Elantra'nın en ekonomik şekilde ilerlemesini sağlıyor. Söz ekonomiden açılmışken Elantra'nın nasıl bir yakıt tüketim değeri sunduğundan size bahsedeyim. Ben bu aracı bir haftadır kullanıyorum ve şöyle söyleyeyim, hem şehir içinde hem şehir dışında hem trafikte birçok şekilde kullandım ve yol bilgisayarında şu anda bana 7.4 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Yani karma kullanımda bana sorarsanız standart bir sürücü bu değerlerle gezebilir ama tabii ki sizin amacınız ekonomi yapmaksa tabii ki daha düşük rakamları da kesinlikle görebilirsiniz. Ben kendi adıma testim süresince biraz performanslı bir sürüş yaptığımı söyleyebilirim.
Mesela ben bu sabah aracı çalıştırdığımda test için yola çıkmadan yol bilgisayarını sıfırlamıştım ve ekonomik bir sürüş karakteriyle şu ana kadar geldim ve yol bilgisayarında bana şu anda 5.7 litrelik bir ortalama tüketim değeri gösteriliyor. Yani eğer ekonomi yapmak isterseniz Elantra'nın bu anlamda da beklentilere cevap verebildiği ortada. Yalıtım konusunda Elantra sınıf ortalamalarında. Yani yol ve rüzgar sesini kabinde pek fazla hissettirmiyor. Fakat dizel motor özellikle üst devirleri çevirdiğiniz zaman biraz gürültülü çalışıyor ve bunu kabinde duyuyorsunuz. Rahatsız edici mi? Değil, ama bunu bilmenizde fayda var. Yeni Elantra'nın görünümü artık çok daha iddialı. Konfor seviyesi ise bir önceki nesline göre istenilir derecede artmış. Güçlü dizel motor ve otomatik şanzıman ikilisi de artık bu aracın daha keyifli sürüş özellikleri sunmasını sağlıyor. Ama yine de hala bu sınıfta olmaması gereken birkaç tane eksiği var Elantra'nın. Onlar da sürerken anlattığım gibi bagaj kapağıyla ve 4 cam otomatiği ile ilgili. Yine de eğer çok yüksek beklentileriniz yoksa bu sınıfta bu araçla mutlu olabilirsiniz. Özellikle de Hyundai'nin hiçbir markanın sunamadığı 7 yıllık garanti opsiyonuyla birlikte. Görüşmek üzere.